Atatürk'ün tabutunun açıldığı gün. 8 Kasım 1953 Pazar gecesi saat 23.00'da Profesör Doktor Kamile Şevki Mutlu'nun ev telefonu çaldı. Profesör Mutlu, Ankara Tıp Fakültesi Histoloji ve Ambriyoloji Kürsüsü Başkanıydı. Partologtu. Arayan ise Ankara Valisi Kemal Aygün'dü. Aygün, hocam dedi. 10 Kasım günü atamızın naaşını Anıtkabir'e taşıyacağız. Bunun için bir komite kurduk. Naaşı geleneklere uygun olarak toprağa defnedeceğiz. Ancak bozulmadan korunduğunu belgelemek için muayene etmenizi rica ediyoruz. Profesör Mutlu önce reddetti. Mutlu o sırada 40 derece ateşle yatıyordu. Hastalığını gerekçe göstererek bu görevi başka bir meslektaşının yapmasını rica etti. Ancak Vali Aygün ısrarcıydı. Ben sizi sarar sarmalar götürürüm. Bu tarihi bir görev dedi. Son saygı duruşu. Mutlu kabul etti ve 9 Kasım sabahı Etnografya Müzesi'ne gitti. Başbakan Adnan Menderes oradaydı. Meclis Başkanı Refik Koraltan ve eski başkan Abdülhalik Rendada. Mutlu görevden affını istemekle ne büyük bir hata ettiğini o zaman anladı. Gerçekten tarihi bir tanıklıktı bu. Atanın gül ağacından tabutu 4 Kasım günü geçici kabrinden çıkarılıp müzenin holündeki mermer katafalka konulmuştu. Bir hafta boyunca sırayla öğrenciler, subaylar ve generaller katafalk başında nöbet tutmuştu. Mermer lahit sökülüyor. Sonra betonlar kırılıyor ve tabutu kaldıracak olan makaralar lahit salonunun tavanına yerleştiriliyor. Bunun üzerine tabutun vidaları söküldü. Tahta tabutun içinde madeni bir sanduka bulunuyordu. Bu sandukada gaz birikmiş olma ihtimali düşünülerek önce bir burgu ile delik açıldı. Gaz ya da koku çıkmadı. Sanduka talaş doluydu. Sandukanın içi muhafaza solüsyonu ile ıslatılmış tahta talaşı doluydu. Bu talaş naaşın ayak yönüne doğru toplandı. Talaşın arasında ağzı kapalı ve içi sıvı dolu bir şişe bulundu. Bu cesedi muhafaza için kullanılan solüsyondan bir numuneydi. Üzerinde terkibi yazılıydı. Atanın naaşı beyaz kefene sarılmış, sonra kahverengi bir muşambayla kaplanmıştı. Sargıları açmaya başladılar. Herkes nefesini tutmuştu. Çünkü naaş çürüyüp bozulmuş, çıkan gazlar tabutu patlatmış, nöbetçi er kokudan bayılmış diye bir sürü söylenti geziniyordu. Ve 15 yıl sonra ilk kez atanın yüzünü göreceklerdi. Kefenin sargıları aralanınca Profesör Kamile Şevki Mutlu orada bulunanların yardımıyla katafalka çıktı ve Atatürk'ün yüzüne baktı. Atanın derisi kahverengi bir hal almış ama yüz hatları bozulmamıştı. Profesör Mutlu gördüğü tabloyu daha sonra şöyle anlatacaktı. Yüzünü örten ıslak pamuk kitlesi kaldırılınca atanın heykel gibi duran yüzüyle karşılaştım. Uzun sarı saçlarından ince bir tutam sol göz kapağının üzerine düşmüştü. Atatürk Dolmabahçe Sarayı'ndaki yatağında uyuyor gibiydi. Profesör Mutlu kenarda bekleyen komite üyelerini tabutun başına çağırdı. Onlar da tek tek tabutun içine baktılar. En başta Başbakan Adnan Menderes vardı. Koyu renk takım elbisesi içindeki Menderes de yanındakilerin yardımıyla katafalka çıktı. Ürkek bir şekilde aşağı tabuta doğru baktı. O an ne olduğunu Profesör Kamile Mutlu'dan aktaralım. Menderes çok heyecanlıydı. Rengi sapsarı oldu. Bir de baktım ki müzenin kapısına doğru gidiyor. Atatürk'ün yüzüne bakmadı. Tahmin ediyorum kendinde o kuvveti bulamadı. Kız kardeşinin gözyaşları. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Ata'dan başını tabuta dayıyor ve dakikalarca öyle kalıyordu. Belki çok uzaklarda Selanik'te kalan günleri yad ediyor, belki de ağabeyinin ruhuna dualar gönderiyordu. En sona Abdülhalik Renda kalmıştı. O da atayla karşı karşıya gelir gelmez tabutun yanına yığılıverdi. Salondaki herkes Atatürk'ü tek tek gördükten sonra naaş tekrar solüsyonla ıslatıldı. Atının başı pamuklarla örtüldü ve vücudu beyaz kefenle sarıldı. Bu sırada bir komiser orada görevli adli tıp doçenti Doktor Cahit Özen'in yanına yaklaşıp avucunda taşıdığı bir kağıdı gösterdi ve şöyle dedi. Bu kağıdı
Atatürk'ün hemşiresi Makbule Hanım gönderdi. Kefenin içine Atatürk'ün göğsü üstüne konmasını istiyor. Doçent Özen kağıda bir göz attı. Eski Türkçe bir şeyler yazılıydı. Böyle bir kağıdı Atatürk kabul etmez. Bize kızar, darılır dedi. Komiser kağıdı katlayıp cebine koydu ve uzaklaştı. Bütün işlemler bittikten sonra salonda bulunanlar naaşın iki yanından geçip hep bir ağızdan besmele çektiler ve cesedi yeni tabuta yerleştirdiler. Bu tabut da 15 yıl içinde yattığı büyük gül ağacı tabutun içine konuldu. Üzeri bayrakla örtüldükten sonra kapağı kapatıldı. Ve 10 Kasım sabahı atanın naaşı 15 yıl önce onu Dolmabahçe'den Ankara'ya taşıyan top arabasına yerleştirilip son durağı olacak Anıtkabir'e taşındı. Artık edebiyen orada kalacaktı. Atatürk'ün tabutu Menderes'in huzurunda açılmıştı. Atanın 15 yıl Etnografya Müzesi'nde bekletilen naaşı 12 askerin omuzları üzerinde oradan alınmış ve 136 as teminin çektiği bir top arabası ve matem marşı eşliğinde Anıtkabir'e taşınmıştı. Radyodan naklen yayımlanan o görkemli tören en az 15 yıl önceki kadar hüzünlüdür. Atanın Etnografya Müzesi'nden 12 askerin omuzları üzerinde çıkarılışı. Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e doğru yol alan korteji Makbule Hanım hıçkırıklar içinde takip ediyor. Bilindiği gibi Anıtkabir yapılana dek Atatürk'ün naaşının korunabilmesi için tahnit denilen bir işlem yapılmıştı. Gülhane Patolojik Anatomi Profesörü Doktor Lütfü Aksu tarafından gerçekleştirilen bu işlem sırasında naaşa şırıngayla özel bir formül enjekte edilmiş ve üzerine formüllerin yapıştırıldığı 2 küçük ilaç şişesi atanın koltuk altlarına yerleştirilmişti. Bu işlem sayesinde atının naaşı da öldüğü günkü haliyle korunabilirdi. Ancak İslam dini ölünün defninin şart koştuğundan geçici tahnitin bozulması şarttı. Nakilden önce bu işlem için bir komite kuruldu. O komite törenden bir gün önce Başbakan Adnan Menderes'in huzurunda Atatürk'ün tabutunun açılmasını kararlaştırdı. Tabut açılınca tahnit bozulacak ve ceset çürümeye başlayacaktı. Bir başka deyişle Atatürk'ün korunmuş naaşını son görenler o törene katılanlar olacaktı. Atatürk'ü son görenler anlatıyor. Osman Ersoy ve Halide İntepe 10 Kasım 1953'te Etnografya Müzesi'nde asistan olarak çalışıyorlardı. O yüzden 50 yıl önceki o töreni ve tabutun içindeki Atatürk'ü son kez görme fırsatı buldular. İzlenimlerini şöyle anlattılar. Osman Ersoy: Sağlığında görememiştim Atatürk'ü. Korkunç heyecanlıydım. Biz çalışanlar, asistanlar, memurlar sırayla katafalka çıktık. Oldukça sararmış ve küçülmüş bir çehre. 1-2 günlük sakalı vardı. Kaşları fevkalade iyi şekilde fark ediliyordu. Halide İntepe: Tabut kapanmadan en son gittim baktım. Başı yana doğru eğikti. Yüzü hiç bozulmamıştı. Azıcık sakalları çıkmıştı. Hani insan hasret giderek ölürse gözleri aralık kalırmış ya. Öyle aralıktı gözleri. Ama bir ölü yüzü yoktu. Uyuyor gibiydi.